Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir endekslere bakalım. Her zamanki gibi öncelikle Amerikan 10 yıllıklarıyla başlayacağım. Burada 3.86'lardan başlayan bir faizlerde yükseliş, dolayısıyla tahvilden bir çıkış süreci takip ettik. Bu da öncesinde yaşanan borsalardaki o düşüşler sonrası bir miktar alım getirdi. Fakat tahvildeki bu yükselişte bir ara direnç bölgesi olan 4.60-4.56'lardan dirençle karşılaşıp bir düzeltme sürecine girdi. Şu an için bakın geçmişte oluşan şu konsolidasyon alanının içinde. Dolayısıyla burada 4.40 üstü veya 4.16 piyasaları oldukça negatif veya pozitif etkileyecek bir süreci gösterecek. Tekrar 4.40 üstüne atması, her ne kadar yukarıda 4.60, 4.56 direncini tekrar kontrol etmemiz gerekse de şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreci bize gösterir. Ve bu da tahvillerden bir çıkışı, dolayısıyla borsalara bir girişi, tekrar en azından bir önceki tepe bölgesine doğru yükselişleri gösterecek. Ancak aşağıda 4.10'ların kırılması bu sefer tahvile bir talebin olduğunu, dolayısıyla bu talebi de borsadan çıkan parayla karşıladıklarını düşüneceğiz. Ve borsalardaki o son yükselişler tepki olarak kalıp tekrar satışa dönme riski taşıyacak. O nedenle özellikle S&P ve Nasdaq için bu Amerikan 10 yıllıkları çok önemli olacak. Şu yatay bandın kırılımına göre borsaya da yönelik daha net analizler yapabileceğiz. Şimdi buradan S&P'ye geçecek olursak S&P'de minimum düzeltme sınırından bir tepki aldı. Aldığı bu tepkide yaşanan şu son düşüşün %50'sinde gene dirençle karşılaştı. S&P için söyleyebileceğim yukarıda 5650 geçilmediği sürece yaşanan bu yükselişler tepki olarak kalıp tekrar satışa dönme riski taşır. 5650 üstündeki hareketler tepkiden daha güçlü alıcıların geldiğini ve bir ara direnç bölgesi olarak 5878-5843'leri takip ediyor olsak da ana beklentimizin bir önceki tepe bölgesine kadar yükselişlerin devam etmesi anlamına gelecek. Ancak bunun içinde tabii gene tahvillerdeki o 4.40'ların kırılıp faizlerdeki o tahvil faizlerindeki yükselişi, dolayısıyla tahvillerden çıkışı takip etmemiz gerekiyor. Buradan Nasdaq'a geçtiğimizde Nasdaq'ta da benzer bir durum söz konusu. Bakın minimum düzeltme sınırından bir tepki aldık. Bu da şu son düşüşün %50'sinde dirençle karşılaştı. Nasdaq için de yukarıda takip etmemiz gereken 19.950 direncimiz var. Bu direnç kırıldığı takdirde tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleriz ve bir ara direnç bölgesi olarak 21.100-20.850'yi takip etsek de ana beklentimiz 22.200'lere doğru şu bir önceki tepeye doğru alımların devamı olacaktır. Ancak burada da bu tepki sınırı geçilmediği sürece tahvilleri yakından takip edeceğiz. 4.10'un kırılması ile birlikte burada tekrar satışla dönebilir piyasa. Dolayısıyla 19.950 kırılmadığı sürece bir satış riski taşıdığımızı unutmayalım. Şimdi buradan DAX'a geçecek olursak DAX'ta da önemli bir tepki verdik aslında. Maksimum tepki sınırına ulaşmış durumdayız. 21.520, 21.250 bölgesi. Bu bölge geçilecek olursa tepkiden daha güçlü alıcıların geldiğini söyleyeceğiz ve ana beklentimiz 23.400'ler bir önceki tepe bölgeye doğru alımların devamı olsa da takip etmemiz gereken bir ara direnç bölgemiz var. 22.390-22.220 bölgesi. Bu bölge aynı zamanda bakın geçmişte oluşan şu tepe bölgenin konsolidasyon alanının desteği olarak da çalışan bir bölge ve gene düşüş sürecinde bakın hem altında hem üstünde likitte tuzağa atılmış. Dolayısıyla kurumsalların da burada aktif olduğu bir süreç yaşandı. O nedenle yukarıda 22.570 kırılmadığı sürece bir likitte tuzağının atılabileceğini, bu tarz bir kırılım sonrasında da aşağıda 21.978 kırılmadığı sürece tekrar bir likitte tuzağı atıp yükselişine devam edebileceğini düşünmemiz gerekir. Bu alan önümüzdeki günlerde oldukça kritik olacak ancak tabii öncelikle bir 21.500 üstünde kalıcı oluyor muyuz, 520'yi geçiyor muyuz bunu takip ediyor olacağız. Buradan son olarak BIST 100'e geçtiğimizde bakın şu düşüş sürecinin %50'sini geri aldık ve tekrar satışa döndük. Burada yukarıda 10.000,
10.100 bölgesi geçilmediği sürece yaşanan yükselişler bir tepki olarak kalacaktır ve tekrar satış alma riski taşır. Aşağıda ise çok kritik gördüğüm seviye 8.500 seviyesi. Burada 8.500 altına inmediğimiz sürece 7.200'lerden başlayan yükselişin maksimum düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. Ancak bu sadece teknik bir bakış açısıdır. Sonuçta bir siyasinin siyasi çıkarları uğruna ülkenin düştüğü durum ortada. O nedenle Borsa İstanbul'da biraz temkinli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Tepkilerin en azından risk azaltmak için kullanılması daha sağlıklı olacaktır. Evet, endekslerden kısaca anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.